Merhabalar, ben Sena Yıldırım, ressamım, Trabzonluyum ve Trabzon'da yaşıyorum. Şu anda da Trabzon'un Söğütlü sahilindeki evimdeyiz. Size biraz evin yapım aşamalarından, hikayesinden ve bölümlerinden bahsetmeye çalışacağım. Yaklaşık 3 yıldır bu evde yaşıyorum eşimle beraber. Evlendikten sonra yaşamaya başladık. 8-9 aylık bir tadilat sürecinin ardından eve yerleşmeye başladık. Ki bu aşağı yukarı 2 seneyi buldu diyebilirim biz içinde yaşarken de. Çünkü yaşadıkça biraz ev gözümde oturmaya başladı. Şimdi evin salon bölümündeyiz. Evin salon bölümü ve diğer alanları da dahil genel olarak evde biraz eklektik bir stil hakim diyebiliriz. Her şeyden, her tarzdan biraz esinti var ve beni oldukça özgür kılan bir stil aslında bu. Bu kilim kırlenti Antikacılar Çarşısı'nda böyle çok eski bir runner gibi bir şeydi ve ben ondan bir kırlent yaptırdım. Onun yanında da yine böyle keten ve deri birleşimi kırlentlerle koltuğun modern deri formunu biraz daha yumuşatmaya çalıştım. Buraya gelince bu köşede çok sevdiğim bir bitki, straliçe bitkisi var. Evimin hem dikey, işte oran olarak da daha büyük, tamamlayıcı bir unsuru aslında. Bitkilere çünkü çok meraklıyım. Saksısı orijinalinde çömlek rengi bir saksıydı ve ben siyaha boyayarak biraz daha böyle elegan bir hava yakaladım. Salon için daha uygun bir saksı oldu. Bahçe havasından biraz daha kurtardığımı düşünüyorum. Bu dresuar gül ağacı kaplamasına sahip bir dresuar. Çok evimde en sevdiğim, en zamansız parçalardan biri. Sanıyorum yıllarca bıkmadan kullanacağım bir parça. Üzerinde de benim 2015 yılında yaptığım akrilik bir çalışmam var. Buranın hikayesi şöyle, aslında orijinalinde burada bir şömine bacası çıkışı yoktu. Ve ben evimde bir şömine hem dekoratif anlamda hem işlevsel anlamda bir şömine görmeyi çok arzu etmiştim. Ve buna gerçekten gayret ettim. Kışın genellikle her zaman yakıyoruz. Gerçekten kullanılan bir detay. Yani sadece dekor olarak değil. Yine antikacılardan aldığım çeşitli şamdanlar var ve bunu sanıyorum Efes Arkeoloji Müzesi'nden almıştım. Burada da yine müzeden aldığım pirinç saksılıklarım var. Aynayı da salonda böyle en klasik parçalarımdan biri aslında. Dediğim gibi her tarzdan bir şeyler olduğu için burada da klasik öğeyi şöminenin üzerinde ayna olarak kullandım. Bunu da Muda'dan almıştım. Burası salonun yemek bölümü. Evimin en sevdiğim, hikayesi olan eşyalarına sahip olan bölümü aslında. Bu gördüğümüz ahşap doku tamamen orijinal. 400 yıllık bir yayla ambarının çivisiz geçme rafları. Ben bir marangozun kapısında böyle yığın bir vaziyette, üzerine alelade bir branda çekilmiş halde gördüm ve direkt masa kafamda o anda canlanmıştı. Önce ustaya sordum, hani hijyenik olarak bundan bir masa yapabilir miyiz? Çünkü üzerinde böyle sarmaşıklar, kısım kısım örümcekler falan gidiyordu. Usta da yapabileceğimizi söyledi ve ertesi gün masayı hemen hazırlayıp bana getirmişti aslında. Ahşap antikası diyebiliriz. Biraz bakımı ve kullanımı aslında zor açıkçası. Öyle çok rahat bir kullanıma sahip değil ama asla vazgeçeceğimi düşünmüyorum bu kullanımdan. Böyle bazen fırçayla, Arap sabunuyla bildiğin eski usul, ilkel usul fırçalayarak temizliğini sağlıyorum ve zaman zaman da doğal yağlarla bakımını sağlıyorum. İlk günkü görüntüsünü tekrar yakalıyor. Kayınvalidemin evlenirken aldığı bir sandalye grubu var burada. Bunu tercih etmemdeki sebep hem biraz vintage, zamansız bir parça hem de tamamen masanın içine girdiği için
bana alanda da büyük bir rahatlık sağlıyor. Burada da çok sevdiğim bir deve tabanım var. Saksısı yine çömlek rengi bir saksıydı ve ben yine mat akrilik bir boyayla boyayarak bu etkiyi yakaladım. Daha modern bir görüntü elde ettim. Altındaki bacak Ikea'nın klasik bir saksısının bacağıydı. İkisini birleştirdim. O bacağın üstündeki saksının da altına hasır bir detay ekleyerek ikisini farklı, bambaşka bir havaya büründürdüm. Evin mutfak bölümündeyiz. Burası üreten bir mutfak. Sürekli işleyen bir atölye gibi aslında. Açık raf kullanımı tercih ettim. Çünkü çok sevdiğim aileden kalan yadigarlar, İşte veya antikacılardan topladığım parçalar var ve onları sergileyeceğim bir alan gibi burası aslında. Mesela pastalıklarım var burada. Buradaki seramik sürahi de benim için gerçekten çok anlamlı bir parça. Bu yaylada misafir olduğum bir komşumuzun bana hediyesi. Böyle yonca ağızlı bir seramik testi. Üzerindeki bezemelerde el boyaması. Burada yine antikacılardan topladığım bir ürün var. Bir kaşık seti. Normalde günlük kullandığım çatal bıçak takımım da böyle pirinç ve ahşap kakmalı bir takım. Onların servis kaşıklarının devamı gibi. Hem işlevi var hem de dekoratif de duruyor. Evin genelinde böyle yaşanmışlığı olan parçalar çok fazla. Belli bir döneme, zamana ait. Bu demlik için de aynı şey geçerli. Burada veya anneannemden kalan tabaklar, sağdan soldan aldığım yine bakır eşyalar var. Mesela bu bakır kaseler anneannemin vefat ettikten sonra evinden aldığım parçalar. Böyle eğrilmiş, yamulmuş, yumulmuş, kalayı kaybolmuş bir vaziyetteydi. Yaptırdım ve şu anda gerçekten severek kullanıyorum. Bunların hiçbiri dekor değil. Atölyede olup iş üretmediğim zamanlarda genelde mutfakta üretiyorum. Hayatım genel olarak üretme odaklı aslında. Atölyemden çok bahsetmedim ama orası da hayatıma dair gerçekten önemli bir yaşam alanı. Orası da hatta ikinci evim sayılır. Ev gibi düzenledim çünkü. Trabzon'daki yaşantım genel olarak ya dağlarda, tepelerde, ya bir dere kenarında, ya bir göl kıyısında, yani doğayla bütün bir şekilde geçiyor. Onun dışında da hani doğadan elde ettiğim ne varsa gelip işlediğim mutfağımda, yani evimde, en çok mutfağımda vakit geçiriyorum.
beslenme benim için çok önemli bir olgu. Çünkü modern çağda bunu çoğu zaman bence kaçırıyoruz. Aslında en temel ihtiyacımız beslenme ve barınma. Ben de bu beslenme kısmında en ilkel yollarla, en doğal, en basit yöntemlerle ne elde edebiliyorsam onu elde edebiliyorum. Bunun için bazen dağın tepesinde 3000 metrelik bir rakıma sahip bir yamaçtan mavi yemiş topluyorum. Bazen köyden, tarladan meyvemi, sebzemi topluyorum. Bazen dalından zeytinimi topluyorum, işliyorum. Bazen bir elmadan sirkemi yapıyorum. Genel olarak yaşantım bu şekilde ve zaten Trabzon'daki yaşamı sevmemin en büyük nedeni de bu. Bence insan hayatının en büyük konforu bu. Daha da fazla bir şey beklemiyorum aslında hayattan. Bu tarafta benim bitki çayı işte ve baharatlarımın olduğu bir köşem. Bitki çayına oldukça meraklıyım. İşte bazen kendi topladığım bir dağ kekiği, kendi kuruttuğum bir baharat, işte veya burada Rize mandalinalarından kendi kuruttuğum, bitki çaylarına kattığım bir kuru portakal, mandalina türevleri var. Küçük bir kilimim var, el dokuması. Teyzemin bana bir hediyesi. Evinde böyle girişinde bir yere koymuştu. Kapı ağzında bir yerdeydi ve teyze bu ne kadar güzel, bunu başka bir yerde değerlendirsene dediğimde hemen elime tutuşturdu. Çok severek ben de kabul ettim ve mutfağımda gerçekten güzel bir yer buldu. Mutfağın bulaşık makinesi ve buzdolabı gibi teknolojik kısımlarını böyle full ankastre bir şekilde kapatarak gizlemeye önem verdim. Buzdolabı da tamamen bir mobilya görüntüsünde. Bu eve yerleşmeye karar verdiğimizde beni en mutlu eden yanı tabii ki de denizle olan ilişkisiydi. Çünkü bu konumda evler maalesef ki sahil şeridinde evler maalesef kalmadı. Trabzon'un genel olarak insanın denizle olan ilişkisini maalesef kopardılar. Bu ev o anlamda çok nadir kalan alanlardan, özel kalan alanlardan biri. Bazen böyle dalgalar gerçekten o kadar coşkun oluyor ki evin içine girecek gibi oluyor. Bu gerçekten muazzam bir his. Bir film karesi gibi çoğu zaman. Genel olarak kentle ilişkisi çok yüksek bir insan değilim. Daha çok doğa yaşantısı içerisinde olduğum için burada da hem ev konum olarak kent içerisinde olsa da çok ayrı ve izole duruyor. Dolayısıyla evin içine hiçbir zaman kent sesi dolmuyor, araba gibi, trafik gibi. Sadece dalga sesini duyuyorum ve kumsalda oynayan çocukları duyuyorum çoğu zaman. Bu evi yapılandırmaya başladığımızda bütün alanlarını bir bütün olarak görüp her yerine aynı özeni ve itinayı gösterdim gerçekten. Bu kadar tasarlamasından döşemesine, her alanına çok emek verince insan gerçekten bir güvence altına alma gereği hissediyor ve biz de bu anlamda Anadolu Sigorta'yı tercih ettik. Tüm emeklerimizi korunma altına almak için bir konut sigortası yaptırdık. Çünkü bunun depremi var, yangını var. Maddiyatını bir yana koyarsak manevi olarak gerçekten bizim için değerli olan eşyalarımızın hiçbirini riske atmak istemedik ve böyle bir yol tercih ettik.
Bir de bu sigorta güvencesiyle birlikte gelen ek hizmetlerin de çok faydasını gördük. Çünkü Anadolu Sigorta'nın konut hizmet paketi sizi olduğunuz yerde usta da buluyor. Usta bulmak, ona güvenmek gerçekten kolay değil çünkü. İşimiz bayağı kolaylaştırdı yani. Yatak odası bölümündeyiz şimdi. Yatak odasını dekor ederken öne çıkarmak istediğim öğeler aslında duvar fonu, aydınlatmalar ve yan sehpalardı. Duvara çıta eklettik. Böyle balık sırtı bir motif istedim duvarda. Aynı şekilde böyle kırlentlerde ve kilimde de o doku hakim. Yatak odasında, tekstilinde, perdesinde vesaire tüm detaylarında daha fazla öne çıkan ve gösterişli parçalar seçtiğim için makyaj masamda daha sade, daha minimal bir ürün tercih ettim. Doğal bir ahşap ürün. Giyinme odası bölümündeyiz. Burası yatak odasının bir devamı aslında. Orijinalinde burası 2 ayrı odaydı ve biz buradaki duvarı kırarak odaları birleştirdik. Böylece yatak odası daha geniş ve daha ferah oldu. Aynı zamanda daha kullanışlı. Burası evin hem oturma odası hem de misafir yatak odası olarak değişken bir şekilde kullandığımız bir alanı. Bu divan orijinalinde siyah renge sahipti. Ikea'nın bir divanı. Ben bunu aşağıdaki bahçede spreylerle boyayarak pirinç etkisinde bir görüntü yakaladım. Arkada da bu pirinç rengini öne çıkarmak için Jotun'un yine koyu kırmızı tonlarında bir rengini kullandım. Yine duvardaki tonlara sahip böyle kök boyalardan yapılmış eski kilimlerimiz. Bunlar yine antikacılardan bulduğum parçalar. Burası banyomuz. Evin gerçekten çok emek verdiğim kısımlarından biri daha. Banyoyu dekor ederken aslında çıkış noktam küvet oldu. Biraz daha böyle Victorian tarzı bir küvet banyomda hep görmek istediğim bir dekorasyon stiliydi. Zeminde ve duvarlarda biraz soğuk tonlar kullandık. Mermer, eski böyle biraz daha hamam stili diyebiliriz. Dolayısıyla daha böyle duvarlarda pirinç ve aynayla, işte yeşilliklerle bir sıcaklık elde etmeye çalıştım. Yine hakeza yerdeki kullandığım doğal dokuma
hasır kilimde aynı şekilde o soğukluğu biraz kırmaya yönelikti. Bu da yine böyle dönemin çoğu evinde olan bir aynaydı aslında. Annemden aldım bunu. Severek kullanıyorum. Bence burada tam yerini buldu. Bu evi yaptırdığım dönemde bu tarz lavabo bacakları sadece krom materyalden vardı. Pirinç hiçbir yerde gerçekten bulamadım. Bu pirinç malzemeleri bir demir malzeme temini yapan bir dostumuzdan aldım. Aslında sanayide kullanılan parçalardı bunlar. Ve gerçekten böyle inşaat makinelerinin tamirini yapan bir usta bize bu bacağı yaptı. Bu bölümle birlikte daire turumuzun sonuna gelmiş olduk. Evime konuk olduğunuz için ve izlediğiniz için çok teşekkür ederim.